MMO tarihini anlatırken en zevk alacağım kısım sanırım burası. Ben de dahil herkesin duyduğu, hatta tecrübe ettiği MMO oyunlar tam olarak bu dönemlerde yayınlanmışlardı. Hatta oyun karşılaştırmaları tam olarak yine bu dönemde yapıldı. Herkesin kendince oynadığı ve takım tutar gibi savunduğu bir oyunu vardı. Bugünkü videomuzda tam olarak bunları değineceğiz. MMO tarihinin altın çağına hoş geldiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. 2000 yılından önce Amerikan Online hizmetinden bahsetmiştim hatırlarsınız ki. O zamanlar Türkiye'de de dahil çevirmeli ağlar aşırı pahalıydı. Saatini hatta dakikasına para alınır ve işini bir an önce halledip çıkmaya bakardın. Çünkü dediğim gibi çok pahalı hizmetler bunlar o zamanlar. Hatta hemen şöyle kabaca bir hesap yapmak istiyorum. Şurada da göreceğiniz üzere bir hesap yapacağız. Ben Lost Ark şu an 2300 saat kadar falan bir şey oynamışım. 2300 saati o zamanlar 16 lira kadar falan bir şey olduğunu varsayarsak gördüğünüz gibi böyle bir fiyata denk geliyor. Artı olarak buna bir de vergiler falan da eklediğimize varsayarsak 40 yapar. Tamam, anladık yani. Sonuç olarak pahalı bir fiyata denk geliyor gördüğünüz gibi o zamanlar. İnternetin hızlanması ve gelişmesiyle birlikte abonelik sistemleri de ortaya çıkmaya başlamıştı. Evine internet bağlatmak artık bir lüks olmaktan çıktı ve ortalama hızlara uygun fiyatlara ulaşılabilir hale gelinmeye başlandı yine bu dönemlerde. Oyunlar da aynı şekilde kendi içinde popülerleşmeye ve tabii ki gelişmeye devam etti. İnternetin getirdiği yenilik ve oyunlarla birleşmesi sonucu MMO türü artık tam anlamıyla oturmaya başlamıştı. İnternetin tam içinde olması sebebiyle MMO oyunlar hızlı bir yayılma yaşadı. Hatta önceki videomda da bahsettiğim MMO tarihine yön veren oyunlardan iki tanesi var ki bütün türün yapısını kökten değiştirdi diyebiliriz. Sanıyorum bu iki oyunu tahmin etmişsinizdir. Ultima Online ve EverQuest'ten bahsediyoruz. Bu iki oyun bombanın fitilini ateşleyen oyunlar aslında. Tarihin en önemli oyunları demiştik zaten diğer videomda da. Hatta 1995 yılında MMO Gaming tanımını Ultima Online sayesinde E3 fuarında kazandık biz. Sonrasında 1997 yılında tekrardan yine Ultima Online'ın yaratıcısı olan Richard Garriott tarafından günümüzün MMORPG tanımına çevrildi bu. Bu denli önemli oyunlar aslında göreceğiniz üzere bu oyunlar. Bu dönemde yine oyuncuların bir kısmı eski modlardaki hissi 3D haliyle oynamayı sevdi ve EverQuest'ı oynadı. Aynı şekilde bazıları ise oyunlardaki genişliği ve içeriği sevdi ve Ultima Online oynamaya başladılar. O zamanki seçenekler çok değildi zaten. Oyuncular ağırlıklı olarak 3-4 oyun arasında gidip geliyorlardı. Ama temelde bu oyunların bir ortak özelliği vardı ki o da biliyorsunuz ki eski oyunlar zordu ve bu oyunlarda gruplaşmak, klan sistemi, community kurmak gibi gereksinimleri doğuruyordu. Bossları kesmek, klan savaşları yapmak gibi içerikler oyuncuları daha da yakınlaştırdı ve oyunları da yayılmaya itti. MMO'yu MMO yapan tüm unsurları mükemmel bir şekilde birleştirdi aslında bu oyunlar. Haliyle popülerliği de çok hızlı bir şekilde artmasını sağladı. Bu iki oyun o kadar popüler oldu ve sevildi ki firmaların kafasına o malum soruyu getirdi tabii ki. O soruyu tahmin edebiliyor musunuz? Önce onu sorayım size. Büyük ihtimalle oyuncuların büyük çoğunluğu tahmin edemedi bunu. Çünkü oyuncu olarak düşündünüz ve yanıldınız. O soru tam olarak şuydu. Ne demek aylık ücret alıyorlar? Hemen oyun yapın. Basın, oyun basın. Muhtemelen bunun gibi bir konuşma geçti diye ben tahmin ediyorum ve zaten öyle de oldu. Bu dönemde birçok firmadan birçok farklı oyunu gördük biz. Bu dönemdeki oyunlar genelde oyun içi ürünler eklemek yerine abonelik sistemiyle çalışırlardı. Hikayeli bir oyun sattığında bir kere ücret alırsın ve biterdi. Ancak MMO oyunlar için durum böyle değil biliyorsunuz ki. Sürekli yeni bir şeyler yapılabilir, karakterlerin en üst noktaya çıkarmak için epey bir uğraşırdın. Ayrıca hikayeli oyunlardaki boş NPC karakterlerle uğraşmak yerine canlı kanlı oyuncular ile birlikte oynamak, beraber içerikler tüketmek, hatta PvP yapmak aşırı keyifli bir hale geliyordu. Sonuçta o zamanın oyunlarının yapay zekaları o kadar başarılı yapılamıyordu ve gerçek oyuncularla oynamak çok daha olumlu izlenimler bırakıyordu oyuncular üzerinde. Arkadaşlarınızla oynamak ise apayrı bir zevkti zaten. Haliyle aylık abonelik sistemi sayesinde her ay oyuna abone olmak zorunda kalacak üyeler demekti bu. Günümüzde bile birçok platform biliyorsunuz ki bu şekilde çalışıyor. Film dizi platformlarından tutun, müzik platformlarına, oyunlardan işte futbola kadar neredeyse her şey artık abonelik sistemine geçmiş durumda zaten.
Bunun önemini sanırım anlayabiliyorsunuzdur. Var olan ve zamanda yaptığınız bir çalışmadan geliştirme dursa bile sürekli gelir elde etmeniz demek bu. Ve firmalar zaten tam olarak bunu gördü. MMO oyun yapmanın hikayeli oyun geliştirmek ve tek seferde satmaktan daha karlı olduğu anlaşıldı bu sayede ve haliyle buraya bir sürü oyun geliştirilmeye başlandı. İşin güzel yanı o zamanlar bir dönem en azından pay to win tanımı dahi yoktu. Ta ki oyun içinde de ürün satılabileceği anlaşılana kadar. Ah o eski güzel günler diyorum o yüzden. Neyse konunun temeline baktığımızda firmaların bu türe yönelme sebeplerini anladık sanıyorum. Bugün burada hepsinden bahsetmem mümkün değil. Çünkü MMO oyunların en yoğun yayınlandığı dönem tam olarak bu döneme denk geliyor. Tam bir MMO bombardımanıydı bu dönem ve hatta o dönemlerde ilk bakış videoları çekerken ben hangi oyunu video çekeceğimi şaşırmıştım. Videoda hepsinden bahsetmeyeceğim ama özellikle Türkiye'de ve globalde oynanan oyunlar üzerinden gideceğiz. Bu oyunların içeriğine ve hikayelerine çok girmek de istemiyorum aslında. Kısa kısa anlatacağım çünkü her birinin farklı hikayeleri ve güzel anları var benim için. Özellikle bahsedeceğim tek videolar halinde geniş geniş bütün oyunları zaten anlatacağız. Yine gelecek videolara dair bir spoiler vermiş olayım. Burada da ilk bahsedeceğimiz oyunlar 2001 yılında çıkmış olan Anarchy Online, Dark Age of Camelot ve RuneScape olmalı sanırım. Bu 3 oyun 3D olarak çıkmıştı. Yetenek açma, PvP, guild savaşları gibi birçok günümüz oyunlarının örneklerini taşıyorlar. Ayrıca şu anda bile hala açık sürümleri bulunuyor. Ülkemizde çok popüler olmasa da globalde hatırı sayılır bir oyuncu sayısına ulaşmış oyunlar bunlar. 2002 yılında ise Dark Eden, Ragnarok Online ve en önemlisi de Final Fantasy Online oyunları yine bu dönemlerde yayınlandı. Bu üç oyun oyunculara farklı deneyimler sağladı ve oyuncuların ayrışmasını aslında sağladı. Özellikle Final Fantasy oldukça önemlidir. Çünkü günümüzdeki versiyon atlamış hali şu anda bile çok popüler bir durumda. Diğerleri ise şu anda kapandılar diyebiliriz. 2003 yılına geldiğimizde ise EVE Online, Lineage 2, Maple Story, Mu Online, Shadow, Bane, Star Wars Galaxies gibi büyük oyunlar yayınlandı. Özellikle Lineage 2 ve EVE Online inanılmaz oyuncu sayılarına ulaştı diyebilirim. Daha önceki videomda Lineage'den ve öneminden zaten bahsetmiştim. İkinci oyununda ise eski oyunlarını daha da geliştirerek oyuncu sayılarını çok daha fazla arttırdılar. EVE Online ise uzay temasını işleyerek MMO dünyasının farklı bir yerden bakılmasını sağladı. Nadir oyunlardan biri oldu diyebiliriz yine. EVE ve Lineage'in hala güncelliğini sürdürüyor diyebilirim ve oynanabilir halde hala bulunmakta bu oyunlar. Diğerleri ne yazık ki kapandı. Geldik 2004 yılına. Evet, herkesin beklediği o tarih sanıyorum bu. Türkiye'de bilinen 4 büyük oyun var ve bu 4 büyük oyunun hepsi 2004 yılında çıkmış oyunlar. World of Warcraft, Knight Online, Silk Road Online ve Metin 2 bu yılda çıktı. Silk Road gerçi biraz daha geç çıktı aslında ama testlerinin başladığı tarih itibariyle 2004 yılı sayılabilir sanıyorum. WoW'a çok değinmek istemiyorum burada aslında çünkü TR'de çok popüler değildi. O zamanlar oyunlara aylık ücret ödemek herkesin kabul edebileceği bir şey değildi biliyorsunuz ki. En azından Türkiye şartlarında öyleydi. Bizim bölgeden çok az bir oyuncu kesim vardı anlayacağınız. Zaten de ayrı bir videoda bahsedeceğim ilk oyun WoW olacak. Çünkü istatistiklerin içinden geçen bir oyun kendisi. Aslında dünyayı değiştiren, filmlere ve dizilere konu olan, MMO dünyasında Ultima'dan sonra çığır açan oyun WoW desek yanılmış olmayız sanıyorum. Ama dediğim gibi bunu zaten başka bir videoda anlatacağım. Biz gelelim bu 3 oyuna. Türkiye'yi birbirine katan, arkadaşları birbirine düşüren, bağımlılığı zirveye taşıyan ve haberlere konu olan, hatta bir devrin okul hayatını bitiren bu 3 oyuna değineceğiz. Anlarım depreşti yine. İnternet kafelerde oynadığım zamanlar aklıma geldi. Neyse. 3 oyunda ücretsiz olarak yayınlandı ve oyun içerisinde satışlar yapıyordu. Premium gibi şeyler satılıyordu oyunda biliyorsunuz ki. Haliyle Türk oyuncuların da ilgisini çekmişti. Her biri karakter geliştirme ve PvP'yi ön plana tutan oyunlar bunlar ve inanılmaz hisler ile oynadı oyuncular bu oyunları. Türklerdeki o savaşçı ruhu öne çıkarmış olacak ki Türk oyuncuları bu oyunları çok sevdi. Buna ben de dahil bu arada. Öyle ki bir karaktere ev araba veren kişiler gördü bu gözler. Yani öyle diyeyim. Haliyle Türkiye için MMO tarihine WoW değil de bu 3 oyun daha önemli katkı sağladı diyebiliriz.
Her birine o yüzden teker teker videolarda anlatacağım zaten. Kendi anılarımdan oluşan videolar olacak bu oyunlar için. O yüzden daha da fazla uzatmayacağım bu kısmı. Bu oyunlar hala yaşıyor bu arada ve oynanabilir haldeler, hatırlatayım dedim. Bu arada bu dönemde yine bizim gözümüzde çok olmayan ama globalde önemli olan bir oyun daha var. O da City of Heroes adındaki oyun kendisi. Bu önemli çünkü kahramanları konu alması ve türe farklılık katmasıyla yine oyuncular için sevilen bir oyundu. Ancak çok uzun tutunamadı bu oyunda ve kısa sürede kapanan oyunlar arasında yerini aldı. Seneler 2005 yılını gösterdiğinde ise film şirketleri bile türe dahil olmaya başladılar. Matrix Online adındaki oyun tam olarak yine bu dönemde, bu senede çıkmış bir oyun kendisi ve fiyasko ile sonuçlandı. Türde çok fazla oyun çıkması ve standartların artık yavaştan kabul edilmesinden sonra türde artık iyice bir doygunluk yaşanmaya başladı. Matrix Online bu standartları karşılayamadı ve türde çok fazla da oyun olmasından dolayı tutunamadı diyebiliriz aslında. Cabal Online, Guild Wars, Perfect World, Rose Online gibi oyunlar yine bu dönemde çıkmış oyunlar. Matrix harici oyunların hepsi hala oynanmakta ama Matrix dediğim gibi kapandı. Hatta Guild Wars şu anda günümüzdeki ikinci versiyonu olan Guild Wars 2 ile yayınlandı ve inanılmaz kitlelere ulaştı diyebiliriz yine. 2006-2010 yılları arasındaki türe olan doygunluk artarken oyunlar geliştirmeye hala devam ediliyordu. 2006'dan sonrası dönemde hatırlıyorum da yani her hafta 5 oyun falan inceliyordum ben ve yetişemiyordum ilk bakış videolarına. Şu anda ekranda gördüğünüz liste ve bunu açıklamaya da bırakacağım zaten. Seneye göre sıralayıp bakabilirsiniz. Listenin %50'si falan bu arada. Sadece MMORPG listesinden oluşuyor bu liste. Arada kaynayan işte burada olmayan MMOFPS, RTS gibi türler de var daha. Firmalar her türde ve yapıda oyunlar geliştirmeye devam ettiler. Bazıları kısa sürdü, bazıları sadece maliyetini karşıladı ve yok oldu gitti. Bazıları ise bizde güzel anılar bıraktı ve köşede duruyor diyebiliriz. Ve tabii ki hala şu anda bile açık olup oynanabilen oyunlar da var. O dönemlerde çıkan neredeyse her oyunu inceledim ve denedim ki hala buna da devam ediyorum biliyorsunuz ki. 2000-2010 döneminde çıkan oyunlar fazlasıyla sevildi ve türe katkısını görebiliyorsunuz zaten. Grafik, içerik, oynanış gibi birçok temel oturmaya başladı MMO oyunlar için. Ancak bu kadar oyun olması oyuncuları dağıtmaya da başlamıştı. Belli başlı oyunlar oynamak yerine farklı oyunları da deneyimlemek istediler. Sonuçta online oyunlar bunlar ve her biri farklı bir yönden bakabilen ücretsiz oyunlar. Yeni şeyler keşfetmek istedi oyuncular. Hele de benim gibi bir oyunda endgame'e gelip her şeyi öğrendiğinizde sıkılıyorsanız farklı oyunları keşfetmek çok daha keyifli oluyor. Bu yüzden sürekli arayış içinde olan oyuncular online oyuncu sayılarındaki istatistikleri sürekli değiştirdi. Ancak değişmeyen bir istatistik var. Onu zaten biliyorsunuz, bir sonraki videomuzun konusu da bu. 2000-2010 yılı özetle MMO tarihinin 6. çağı olarak geçmekte. Ancak 2010'dan sonra bir şeylerin ters gitmeye başladığı döneme de geliyoruz. Gelişim her zaman güzeldir ancak bazen öyle adımlar atılır ki o zamana kadar yapılan tüm gelişmelerin adını lekeler. Bu videoda MMO tarihinin 6. çağını anlatmaya çalıştığım videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır ve bir sonraki videoyu sabırsızlıkla beklersiniz. Sonraki videolarda ve içeriklerde görüşmek dileğiyle diyorum. Oyunla ve sevgiyle kalın dostlar.